What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Hollywood'un en hüzünlü ve aynı zamanda en nazik aktörü. Taklit edilemez şeytanın avukatı ve eğlenceli Ted. Nefes kesici Keanu Reeves, Yıldızların Yolculuğu kanalında bugünkü videomuzun kahramanı. Al Pacino neden bu aktörü sevmedi? Keanu neden birkaç kez ölümle burun buruna geldi ve The Matrix'te yer almak uğruna ne gibi fedakarlıklar yaptı? Çok yakında öğreneceksiniz. Ama önce abone ol butonuna ve çana tıklayın ki en sevdiğiniz ünlülerin yeni biyografi videolarının yayınlandığını ilk siz öğrenin. Butona bastınız mı? O zaman sen nefes kesicisin. Videonun keyfini çıkarın. Keanu Charles Reeves, 2 Eylül 1964'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta doğdu. Annesi Patricia Bond bir şov kızı, babası Samuel Reeves ise bir jeologtu. Keanu, etkileyici görünümünü babasının Hawaii ve Portekiz köklerine, annesinin ise İngiliz ve İrlandalı kökenlerine borçlu. Çocuğun böylesine sıra dışı bir isme sahip olması, Hawaii dilinden gelmesiyle ilgili ismi, dağların üzerinden esen serin rüzgar anlamına geliyor. Keanu Reeves'in babası sıradan bir adam değildi. Hatta yüksek öğrenim bile görmemişti. Dahası Hawaii'deki bir havaalanında eroin satışı suçlamasıyla hapisteyken lise diplomasını aldı. Zamanla yalnızca madde satmakla kalmayıp kendisi de kullanmaya başladı. Keanu'nun doğumundan 2 yıl sonra aileye yeni bir üye, küçük Kim katıldı. Keanu 3 yaşına geldiğinde Samuel ailesini terk etti. Sonrasında uyuşturucu bulundurma ve satışı nedeniyle defalarca tutuklandı. Patricia, çocuklarının yaşamında onun varlığına ya da nafakasına güvenemezdi. Reeves, 13 yaşında Kauai adasında babasıyla ilk kez buluştu. Bu görüşmeden sonra uzun yıllar boyunca onunla iletişimi kesti. Benim bir babam olmadı. Belki de olmasını isterdim. Bunu özellikle büyümeye başladığınızda ve bir erkeğin tavsiyesine ihtiyaç duyduğunuzda hissediyorsunuz. Sam ile iletişim kuramamaktan dolayı çok üzüldüğümü söyleyemem. O benim için tamamen yabancı biriydi. Ayrılığın ardından Patricia daha iyi bir yaşam umuduyla Sydney'e taşındı ve burada bir gösteri organizatörünün asistanı olarak iş buldu. Az maaş alıyordu ve Avustralya'daki yaşam Lübnan'a kıyasla çok daha pahalıydı. Kadın hayatına giren erkekleri birbiri ardına değiştirdi. Sonunda şansını New York'ta denemeye karar verdi. Bu yeni taşınma çocuklar için kolay olmadı. Kardeşler Avustralya'ya henüz alışmışken bir başka değişiklik onlar için büyük bir stres kaynağı oldu. Ama New York'ta Keanu ilk kez tiyatronun sahne arkasında bulundu. Çünkü Patricia kısa bir süreliğine burada bir iş buldu. Küçük Keanu, gösterinin büyülü dünyasının bir parçası olmaktan çok hoşlanıyordu. Aslında çocuklar genellikle her gün gördükleri insanlara benzemek isterler. Tiyatro benim evimdi. Çocukluğumuzdan beri sahne arkasında dolaşıyorduk. Bu yüzden özel bir seçimim olmadı. Ama New York'ta da uzun süre kalmadılar. Keanu 6 yaşındayken annesi Broadway yönetmeni Paul Aaron ile evlendi. Aile Toronto'ya taşındı. O zamandan beri Keanu, misafirperver Kanada'yı her zaman memleketi olarak gördü. Aslen tasarım eğitimi almış olan Patricia, kariyerine kostüm tasarımcısı olarak devam etmeye karar verdi ve bu alanda oldukça başarılı oldu. Emmylou Harris ve I Woke Up This Morning için sahne kostümleri tasarladı. Dolly Parton'ın Lütfen Onu Almayın performansında sahne kıyafetini hazırladı. Ve David Bowie için de çalıştı. Keanu'nun sinema sevgisi özellikle üvey babası sayesinde gelişti. Paul Aaron onu provalara götürdü ve böylece genç Keanu gerçek film yapımıyla tanıştı. Hatta Paul'un yönettiği bir yapımda asistan olarak çalıştı. Lillian Gish'e soda getiriyordum Star Wars yeni çıktığında. O da bana sinemanın hali ne olacak diye sormuştu. Bu benim için büyük bir onurdu. Çocukken üvey babamla birlikte tiyatroya ve provalara gidiyordum. Sanırım bu benim için bir gelenek haline geldi. Ne yazık ki Paul'un sadakatsizliği nedeniyle evlilik 2 yıldan kısa sürede sona erdi. Ayrılığa rağmen adam Keanu ve Kim ile iletişimini sürdürdü ve onlara gerçekten bağlandı. Gelecekte Keanu'nun kariyerinin şekillenmesinde yine önemli bir rol oynayacaktı. Patricia için ise farklı bir dönem başlamıştı. Bekar bir anne, çocuklarına ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak için sabah akşam çalışıyordu. Keanu ve Kim'in disleksi olduğu haberi işleri daha da karmaşık hale getirdi. Çünkü bu durum okul performanslarını etkiliyor, Keanu'ya yönelik alaycı ve önyargılı tutumları artırıyordu. Keanu hızla içine kapanık ve güvensiz biri haline geldi. Evet, ama büyüdükçe kompleksleriyle başa çıkmayı başardı. Disleksiye rağmen Keanu Reeves çocukluktan beri iyi bir seviyede satranç oynuyordu. Hatta yetişkin oyunculara meydan okuyarak her oyun için rakibinden $1 alıyordu. Bir süre sonra Keanu'nun annesi yeniden evlendi.
Patricia'nın seçtiği kişi rock müzik organizatörü Robert Miller'dı. 1976 yılında aileye Karina adında bir kız çocuğu katıldı. Keanu ders çalışmayı pek sevmezdi. Geleceğin aktörü birçok okul değiştirdi. Bunlardan biri de prestijli sahne sanatları okuluydu. Son gittiği okuldan ise kötü davranışları ve oyunculuk derslerindeki öğretmenleriyle yaşadığı çatışmalar nedeniyle atıldı. Öğretmenler ondan pek memnun değildi. Onlar yüzünden Reeves yeteneklerinden şüphe etmeye başladı. Keanu sinemaya gitmek uğruna okulu asıp nefret ettiğini itiraf etti. Toronto'da Bloor Street Sinema adında güzel, harika bir sinema olduğunu hatırlıyorum ve yaz akşamları bisikletimi atlayıp oraya gitmeyi, bisikletimi kilitleyip içeri girmeyi, ne oynadığını bile bilmeden sadece gidiyordum, tuzlu ve güzel patlamış mısırları vardı, ben de oturup keyif yapıyordum. Toronto'da yaşarken uluslararası bir film festivaline katılma fırsatı yakaladı. O zamanlar, yıllar sonra oraya bir seyirci olarak değil, rol aldığı filmleri sunan bir aktör olarak döneceğini tahmin edebilir miydi? Reeves ilk kez sahneye çıktığında 9 yaşındaydı ve Damn Yankees adlı müzikalde rol aldı. Eleştirmenler müzikale olumsuz yorumlar yaptı. Sadece başrollerde oynayan yetişkin oyuncular değil, küçük Keanu bile sert eleştiriler aldı. Bu durum onun özgüvenini ciddi şekilde sarstı. Çok geçmeden Keanu'nun yeni bir hobisi oldu. Bu hobi hokeydi. Oyunda oldukça başarılıydı ve buz üzerinde kendine güveniyordu. Takım arkadaşları mükemmel bir kaleci olduğu için ona duvar lakabını taktı. Ancak 14 yaşındayken ciddi bir sakatlık geçirdi ve doktorlar sanki bir ceza gibi gelen bir teşhis koydu. Artık hokey oynayamayacağını söylediler. Bu okuldan da atıldı ve geri dönmemeye karar verdi. Keanu lise diplomasını asla alamadı. Ailesinden ayrıldı ve aynı anda 3 farklı işte yarı zamanlı çalışmaya başladı. Yerel bir hokey sahasında paten bileyerek, parklarda çalıları budayarak ve bir İtalyan restoranında aşçılık yaparak. Ve işte tam o sırada Paul Aaron devreye girdi. Keanu'ya sinema kariyerine başlamasında yardımcı olan kişi oydu. Onu seçmelere götürdü ve oyunculuk tutkusunu destekledi. 1983 yılında Keanu, Wolf Boy müzikalinde başrolü kaptı. Oyun, bir akıl hastanesinde yolları kesişen ve birbirine aşık olan iki genç erkek çocuğunu anlatıyordu. Bu yapımda yer almak, Keanu'ya yerel halk arasında ilk şöhretini kazandırdı. Ancak onu tanıyan sokaktaki insanlar her zaman hoşgörülü değildi. Sık sık hakaretler işitiyordu. Bunun ardından ona Kanada Gençlik Televizyon programı Going Great'te muhabirlik yapması teklif edildi. I'm sorry, Miss Vicky. She'll forgive. 1984 yılında Keanu Reeves ilk kez televizyona çıktı ve bir Coca-Cola reklamında oynadı. Şimdi milyonlarca insanın sevdiği harika bir aktör. Ama o zamanlar küçük roller bile onun için büyük bir mutluluktu. Ve genç Keanu ile birlikte düşüncelerinizi bekliyoruz. Yorumlara yazın. Bu aktörün en sevdiğiniz filmleri hangileri? Gerçekten görüşlerinizi çok merak ediyorum. Paul Aaron'un yardımıyla Keanu, Romeo ve Juliet müzikalinde Mercutio rolünü kaptı. Eleştirmenler performansını beğendi ve bu durum onu cesaretlendirdi. Doğru yolda olduğunu anladı. Bunun ardından Keanu, Hangin' In the Heat of the Night ve Comedy Factory adlı dizilerde küçük roller aldı. Ondan önce ise bir başka reklama daha çıkmıştı. Bu sefer Kellogg's Cornflakes gevreklerinin reklamındaydı. Oyunculuk kariyeri hız kazanmaya başlamıştı. Kısa süre içinde hevesli oyuncu ilk uzun metrajlı film rolünü kapmayı başardı. Keanu, Peter Markel'in spor draması Youngblood'da bir hokey kalecisini canlandırdı. Filmin başrolü Patrick Swayze olsa da bu Keanu'nun kendini göstermesi için iyi bir fırsattı. Üstelik eski spor becerileri burada işe yaradı. Bundan sonra Reeves memleketinden ayrılmaya ve hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. Üvey babasının yardımıyla yeşil kart aldı ve Los Angeles'a taşındı. Orada Paul tanıdığı bir ajan olan Erwin Staff'ı Keanu'yu himayesine alması için ikna etti. O Keanu'nun adını fazla egzotik buldu. Bu yüzden uzun süre Keanu'yu kendine bir takma ad bulmaya ikna etmeye çalıştı. Oyuncu çeşitli çılgınca seçenekler sunmaya başladı. Örneğin Chuck Spadina ve sonuç olarak menajer bu fikirden vazgeçti. And then I tell them that, and they're like, no, and I'm like, what's wrong with Chuck Spadina? Isn't that kind of the direction you want? Dude, And your they're name like, is almost Chuck Spadina. It's my yeah, favorite no, thing. but then they didn't like that, so then I went. İş bulmak oldukça hızlı oldu. 1986 yılında Keanu'nun yer aldığı tam 8 proje yayınlandı. Ancak bunların hepsini başarılı olarak adlandıramayız. Keanu, Disney stüdyosunun televizyon filmi Young Again'de kahramanın genç halini oynadı. Hikayeye göre bir iş insanı tekrar genç olmak istiyordu ve dileği gerçekleşti.
Kısa film One Step Away başarılı sayılmazdı. Ancak Keanu'ya ilk kez başrol oynama fırsatı sundu. Aynı yıl Reeves'e Oliver Stone'un Vietnam Savaşı hakkındaki filmi Platoon'da özel Chris rolü teklif edildi. Ancak Keanu sadık bir pasifist olduğu için bu teklifi reddetti. Sonuç olarak başrol Charlie Sheen'e gitti ve film birkaç dalda Oscar kazandı. Keanu bu reddedişten pişman oldu mu? Kim bilir? O Act of Vengeance ve The Brotherhood of Justice gibi televizyon filmlerinde ve düşük bütçeli romantik drama Flying'de oynamaya devam etti. Hakkını vermek gerekirse eleştirmenler her zaman genç oyuncunun performansından memnun kalmasa da Reeves moralini bozmadı ve hayallerine doğru ilerlemeye devam etti. Drew Barrymore ile birlikte Babes in Toyland adlı müzikalde rol aldı. Reeves, gençlik draması River's Edge'de yer aldığında iyi eleştiriler aldı. Burada en iyi arkadaşının bir sınıf arkadaşını öldürdüğünü öğrenen ve bu suçu yetkililere bildirip bildirmemek konusunda kararsız kalan Matt adlı bir lise öğrencisini canlandırdı. Under the Influence filmi de oldukça olumlu eleştiriler aldı. The Tracy Ullman Show ve Trying Times dizilerinde birkaç küçük rolde göründükten sonra Reeves, Dangerous Liaisons filminde yer aldı. Bu, Keanu için kendini yeni bir yönüyle gösterme fırsatıydı. Filmin oyuncu kadrosu oldukça iyiydi. John Malkovich, Michelle Pfeiffer ve Çaylak. Uma Thurman da bu projede yer aldı ancak herkes, yönetmen Stephen Frears'ın genellikle gençleri oynayan bir oyuncuyu ciddi bir rolle değerlendirmeye alarak büyük bir risk aldığını düşündü. Dangerous Liaison 1989 yılında 3 Oscar kazandı ancak Keanu ne yazık ki çok fazla eleştiri aldı. Bununla birlikte sıkı çalışma meyvesini verdi ve oyuncu daha fazla kazanmaya başladı. Artık daha pahalı bir ev alabilirdi ancak konfora para harcamak yerine bir motosiklet aldı. Kaliforniya tepelerinde motosiklet sürmek onun tutkusu haline geldi. Keanu, otoyolda neredeyse hiç araba olmadığı gece sürüşlerini seviyordu ve son sürat gidebiliyordu. Ancak bu maceralar her zaman iyi sonuçlanmıyordu. Bir gün uçurumdan düşmekten kıl payı kurtuldu. Oyuncu kaburgaları kırık ve dalak yırtılmasıyla bir hafta hastanede kaldı. Kazadan sonra Keanu'nun iyileşmesi gerekiyordu. Bu yüzden birkaç kontrat kaybetti. Ablası Kim, onun tekrar formuna kavuşmasına yardımcı oldu. Kardeşine bakmak için özellikle Los Angeles'a geldi. Motosiklete gelince aşırı sporlara olan sevgisi yüzünden neredeyse bir yıl boyunca ciddi projeleri kaçırmasına rağmen yaraları iyileşir, iyileşmez hobisine geri döndü ve gelecekte de heyecan uğruna defalarca hayatını riske atacaktı. İşe döndükten sonra Keanu, gençlik filmlerinde oynamaya devam etti. 1988 yılında onun rol aldığı komedi filmleri The Night Before ve The Prince of Pennsylvania vizyona girdi. Ardından gelen drama filmi Permanent Record eleştirilere maruz kaldı ancak aynı zamanda birçok kişi Keanu'nun oyunculuğunu övdü. Zaman zaman Keanu ekranda bir genç rolünü canlandırdı. Oyuncu bu rolden asla çıkamayacağından endişelenmeye bile başladı. Reeves kariyerinde yönünü değiştirmesine yardımcı olacak bir film arıyordu. Yine de Keanu'yu gençlik rolleriyle seven izleyiciler onu bir kez daha bu rolde görme şansına sahip oldu. 1989 yılında kült film Bill and Ted's Excellent Adventure vizyona girdi. Hikaye Ed Solomon ve Chris Matheson tarafından oluşturuldu. 1983 yılında bir öğrenci doğaçlama sınıfında sahnelemeden yola çıkarak senaryoyu sadece 4 gün içinde yazdılar ve yerel kafelerde buluşarak çalıştılar. Bill ve Ted rollerinde Keanu Reeves ve Alex Winter'dan başkasını hayal etmek zor. Ancak başlangıçta her iki oyuncu da karşıt roller için seçmelere katılmıştı. Ancak seçme kayıtlarını izledikten sonra Solomon ve Matheson oyuncuları değiştirmeye karar verdi. Başlangıçta Bill ve Ted'in zaman makinesi bir Chevy Van olacaktı. Ancak yapımcılar Geriye Dönüş filmindeki DeLorean'a benzerlikten korkarak aracı bir telefon kulübesiyle değiştirdi. İlginçtir ki o adamlar başka bir telefon kulübesi kullanan zaman yolcusunu hatırlamamış gibi görünüyor. Bill and Ted's Excellent Adventure bir kült klasiği haline geldi. Film gişede oldukça iyi bir performans gösterdi, animasyon, oyun ve çizgi roman uyarlamaları yapıldı, ayrıca bir devam filmi çekildi. Ne yazık ki beklenildiği kadar başarılı olamadı. Ve tabii ki Bill ve Ted bize ikonik bir meme kazandırdı. Ama daha da önemlisi film Keanu Reeves'in kariyerini başlattı. Oysa o yalnızca Ted rolüyle hatırlanmaktan ciddi şekilde korkuyordu. Bu karakter gerçekten de ilk başta basında onun imajını ve oyunculuğuna verilen tepkileri büyük ölçüde etkiledi. 1989 yılında trajikomedi Parenthood vizyona girdi. Oyuncu Diane Wiest ve Steve Martin ile birlikte rol aldı. Chicken's burning. Oh! Oh! Film, yönetmen Ron Howard ile yapılan çalışma sayesinde övgü dolu eleştiriler aldı ve birkaç Oscar ve Altın Küre adaylığı kazandı. Diğer yönetmenler de Keanu'ya dikkat etmeye başladı.
Aynı yıl vizyona giren Life Underwater filmi aynı başarıyı gösteremedi. Aynı şekilde bir sonraki projesi olan kara komedi I Love You to Death de başarılı olamadı. Ancak bu ikinci filmde yer alması Keanu'ya ahlaki açıdan pek de sağlam olmayan ve uyuşturucuya düşkün bir karakteri canlandırma fırsatı verdi. Ayrıca bu film sayesinde Keanu yakın arkadaşı olacak River Phoenix ile tanıştı. İkisi de parlak bir oyunculuk geleceği, hayali ve zorlu bir çocukluk geçmişiyle birbirlerine bağlandılar. River'ın ailesi hippie idi ve çok fakir bir hayat yaşıyorlardı. İki genç birlikte çok zaman geçirdi ve birbirlerini birçok yönden etkilediler. River motosikletlere ilgi duymaya başladı. Keanu ise Los Angeles'ta o dönemde yaygın olan hafif uyuşturucularla tanıştı. Kısa bir aradan sonra Keanu Reeves, Tune In Tomorrow adlı komedide rol aldı ve ünlü Columbo Peter Falk ile aynı sette yer aldı. Film pek başarılı olmasa da Keanu, lise öğrencisi rollerinden yavaş yavaş çıkıyordu. 1991 yılında Gus Van Sant'ın bağımsız filmi My Own Private Idaho vizyona girdi ve Keanu, bir isyankar olan ve protesto amacıyla sokak fahişeliği yapan Scott rolünü canlandırdı. Gus Van Sant, filmi yaratırken Shakespeare'in Henry Darter ve Henry B oyunlarından ve John Ritchie'nin The City of Night adlı romanından ilham aldı. Filmin tartışmalı ve alışılmadık teması nedeniyle yönetmenin finansman bulma konusunda sıkıntıları oldu. Reeves ve River Phoenix'in başrolleri oynamasını hayal ediyordu, ancak oyuncuların menajerlerinin yüksek ücret vaat etmeyen bir projeye ilgi göstereceğine pek inanmıyordu. Reeves senaryoyu alırken River'ın menajeri ona bu teklifi bile iletmedi. Keanu, Van Sant için beklenmedik bir şekilde teklifi kabul etti, hikayeden etkilendi ve Phoenix'in onunla birlikte rol alması gerektiğine inandı. O sırada River, ailesiyle Florida'da vakit geçiriyor ve hiçbir şey düşünmüyordu. Toronto'da olan Reeves, motosikletine atlayıp binlerce kilometre yol giderek senaryoyu arkadaşına ulaştırdı. River senaryoyu beğendi ve kabul etti. Film için hazırlık sürecinde bazı oyuncular ve ekip üyeleri Van Sant'ın evine yerleşti. Hepsi genç, neşeli, açık fikirli ve yaratıcı insanlardı. Bu yüzden çok geçmeden orası her gece jam session yapılan sürekli bir ev partisine dönüştü. Elbette müziğe alkol ve daha ağır, daha tehlikeli maddeler eşlik ediyordu. Yönetmen başlangıçta buna engel olmadı. Ekip bağımsız bir film çekiyordu ve böyle bir atmosfer muhtemelen herkesi doğru ruh haline sokuyordu. Ancak aynı noktada her şey kontrolden çıktı ve Van Sant en azından biraz uyuyabilmek ve senaryoyu düzenleyebilmek için bir süreliğine kendi evinden taşınmak zorunda kaldı. Yönetmen geri döndüğünde çekimler için her şey hazırdı. Orijinal senaryo sadece 70 sayfaydı, bu da yaklaşık 70 dakikalık bir filme denk geliyordu. Van Sant, oyuncuların doğaçlama yaparak hikayeyi tamamlamalarını ve onlara tam yaratıcı özgürlük vermeyi istedi. Yönetmen, sokak satıcılarının düşünce yapısına girebilmeleri için River Phoenix ve Keanu Reeves'e John Ritchie'nin City of Night romanının kopyalarını verdi. Bir kitap kurdu olan Reeves, sadece o romanı değil, Ritchie'nin 5 başka kitabını da okudu. Phoenix'e gelince, o ise ilk paragraftan sonra okumayı bıraktı. Onlar farklıydı ama bu da ikilinin gücüydü. Oyuncular gerçekten bu projeye kendilerini adadılar. Hatta River Phoenix, ünlü kamp ateşi sahnesinin kendi versiyonunu yazdı ve yönetmen bunu çekmeyi kabul etti. Bu sahnede aşk ile seks arasındaki farkı anlatan kilit sözler River tarafından yaratıldı. What's your most lasting memory from making this movie? Yeah. River Phoenix. My Own Private Idaho eleştirmenlerden büyük övgü aldı ve birçok prestijli ödüle aday gösterildi. Keanu bu filmdeki performansıyla büyük sinema dünyasında tanındı, ancak hala daha çok Ted olarak anılmaya devam etti. Sonraki film Keanu'yu dublörlük, dövüş sahneleri ve silahlarla tanıştırdı. Bu, Keanu'nun Patrick Swayze ile yeniden bir araya geldiği aksiyon suç filmi Point Break idi. Oyuncu, bir grup sörfçü soyguncunun içine sızan bir FBI ajanını canlandırdı. Başlangıçta Patrick Swayze'nin Johnny Utah rolünü oynaması planlanıyordu. Ancak senaryoyu okuduktan sonra Patrick, yapımcıları Body karakterinin kendisine daha uygun olduğuna ikna etti ve rol Keanu'ya gitti. Ne Patrick Swayze, ne Keanu Reeves, ne de Lori Petty çekimlerden önce hiç sörf yapmamıştı. Dahası Lori Petty daha önce hiç okyanusu bile görmemişti. Çekimlerden 2 ay önce üçü birlikte Hawaii'ye giderek bir sörf kursuna katıldı. Reeves bu tür açık hava aktivitelerini o kadar sevdi ki daha sonra bu onun hobisi haline geldi. Ayrıca rolüne hazırlanmak için Keanu Reeves, Los Angeles'taki gerçek FBI ajanlarını izledi ve gerçek bir futbol takımıyla antrenman yaptı. İlginçtir ki Mythbusters daha sonra filmin bazı sahnelerinin gerçekçiliğini test etti. Keanu'nun karakterinin paraşütsüz atlayıp Swayze'yi yakaladığı sahneye şüpheyle yaklaştılar. Fiziksel olarak bunun mümkün olduğu ortaya çıktı, ancak bu durumda iki adam havada en fazla 90 saniye kalabilirdi. Filmde ise hala konuşmaya ve hatta tartışmaya zamanları vardı.
Point Break çıkışından hemen sonra eleştirilere maruz kaldı ancak gişede iyi bir başarı elde etti. Film gerçekten popülerliğini biraz daha sonra kazandı ve Johnny Utah rolü Keanu'yu gerçek bir genç yıldız yaptı. 1992'de MTV Film Ödülleri tarafından en çekici erkek olarak seçildi. Bir noktada Keanu bas gitar çalmaya ilgi duymaya başladı. Oyuncu ilk müzik aletini 23 yaşında edindi ve In Music Lesson adında tek bir kaydı vardı. Daha sonra gitar çalmayı, telleri kendi kendine didikleyerek öğrendi. 1991'de Robert Milhouse ile tanıştı ve birlikte Dogstar adlı rock grubunu kurdular. Söylentiye göre bir bakkalda tanışmışlardı. Ortak ilgi alanları, dostluklarını ve ardından ortak yaratımlarını doğurdu. Gece boyunca müzikle deneyler yaptılar. Keanu bas gitar çaldı, Rob ise klavye ve davuldaydı. 1994'te vokalist ve gitarist Brett Tom Rose onlara katıldı ve sadece birkaç ay sonra Amerika turnesine çıktılar. Grup neredeyse 10 yıl boyunca varlığını sürdürdü ve 3 albüm yayınladı. Ama Keanu'nun oyunculuk kariyerine geri dönelim. Point Break, sonrası kazandığı popülerlik sayesinde tüm zamanların en büyük yönetmenlerinden biriyle çalışma fırsatı yakaladı. Bir başka Dracula uyarlaması yapma fikri, bu projeyi Francis Ford Coppola'ya öneren aktris Winona Ryder'ın aklına geldi. Yönetmenin meşguliyeti nedeniyle teklifi reddedeceğini düşündü ancak Dracula kelimesini duyunca Coppola'nın gözleri parladı. Bu onun en sevdiği hikayelerden biriydi. Winona'nın istekleri filmin oyuncu kadrosunun belirlenmesinde büyük rol oynadı. Keanu Reeves de onayladığı adaylar arasındaydı. O sıralarda Keanu art arda birkaç filmde rol almıştı ve fiziksel olarak tükenmişti. Rolü reddetmeyi bile düşündü ama büyük bir yönetmenle çalışma fırsatını kaçırmak istemedi. Ne yazık ki Coppola seçmeler sırasında ona karşı aynı heyecanı duymadı. Hiçbir şey sorunları önceden haber vermedi. Keanu kendini iyi gösterdi ve Winona onun adaylığını ısrarla savunmaya devam etti. Yönetmen kabul etti ama sonrasında bunu defalarca pişmanlıkla anımsadı. Coppola filmi hazırlamak için tüm oyuncuları topladı ve onlara alışılmış senaryonun yerine Bram Stoker'ın orijinal romanını yüksek sesle okuttu. Bu 2 gün sürdü ve bu süreçte Keanu kendine güvenmiyordu. Kafası karışıyordu, kızarıyor, ifadesiz kalıyordu. Muhtemelen Keanu'nun performansının kalitesinden dolayı yorgundu. Onunla çalışan birçok kişi onu hep mesafeli ve duygusuz biri olarak hatırlıyordu. Daha sonra Coppola, Harker rolü için yanlış bir oyuncu seçtiğini söyledi. Kadınların karaktere dış görünüşü yüzünden aşık olmasını istediği için genç bir gişe filmi kahramanı arıyordu. Ancak Coppola'nın Keanu hakkında bir insan olarak hiçbir şikayeti yoktu. Film sektöründe tanıştığım tüm gençler arasında o kadar cana yakın, içten, iyi yürekli ve cömert bir insan ki onu tanımış olmaktan dolayı mutluyum. Tanışabileceğiniz en nazik insanlardan biri. Yönetmen filmin olabildiğince otantik görünmesine büyük özen gösterdi. Reeves ve Ryder'ın karakterlerinin düğün sahnesi için Coppola gerçek bir Rumen rahip davet etti. Yıllarca oyuncuların gerçekten evlenip evlenmediği konusunda söylentiler dolaştı. Winona says we are. Coppola says we are. So I guess we're married. Under the eyes of God. Ryder bu komik gerçeği sık sık dile getiriyor ve şakayla karışık neredeyse 30 yıldır evli olduklarını söylüyor. Reeves'e göre Ryder kendisine düzenli olarak "Merhaba koca" diye mesajlar gönderiyor. Film, orijinal Dracula kitabının yayınlanmasının 95. yıl dönümünde gösterime girdi. Gişede büyük bir başarı yakaladı ve birçok kez Oscar'a aday gösterildi. Ancak eleştirmenlerden karışık yorumlar aldı. En kötü eleştirileri Keanu aldı. Eleştirmenler ve izleyiciler oyuncunun performansını beğenmedi ve Reeves'in Londra aksanı yapma çabası sinema tarihinin en kötü aksanı olarak nitelendirildi. Özellikle sert bir eleştiri Reeves'in her cümleyi "dude" kelimesiyle bitirmemek için kendini zor tuttuğunu belirtti. Keanu, başarısızlığın en büyük sebebinin fiziksel tükenmişlik olduğunu söyledi. Çekimler oyuncunun tüm enerjisini tüketti, bu yüzden kısa bir tatil yaptı ve 1993'te bunun bir kısmını arkadaşı River Phoenix ile geçirdi. Keanu, Bernardo Bertolucci'nin Küçük Buda filminde Prens Siddhartha rolünü üstlendi. Reeves, egzotik görünümü ve önceki projelerindeki başarısı sayesinde bu rolü aldı. Bernardo, My Own Private Idaho'yu izlemiş ve beni görmüştü. Çocukken Budizm hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Annemin Çinli sanat eserleri vardı. Bu yüzden benim için Buda, büyük, tombul ve gülümseyen bir adamdı. Çekimlerin bir kısmı Katmandu ve Butan'da gerçekleşti. Bu filmde çalışmak Keanu için gerçek bir ekstrem macera oldu. Ruhani bir arayışı konu alan bir film çekme süreci Keanu'nun düşündüğü kadar keyifli geçmedi. Tüm film ekibi sürekli gıda zehirlenmesi yaşadı ve sonuç olarak ishalden muzdarip oldu.
Ancak her şeyin bir avantajı vardır. Keanu'nun bir sahne için oldukça fazla kilo vermesi gerekiyordu. Bu yüzden gıda zehirlenmesi ve portakal diyeti ona yardımcı oldu. Film oldukça iyiydi ancak büyük ödüller kazanamadı. Sadece sinematografi açısından övgü aldı. Fakat Keanu o sıralar eleştirmenleri pek umursamıyordu. 31 Ekim 1993'te River Phoenix aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Keanu Reeves arkadaşının ölümünün yasını tutuyordu. İnsanlarla anlaşması her zaman zor olmuştu ve River onun için bir aile ve destekti. Kendini yalnız ve yıkılmış hissediyordu. Tek söyleyebileceğim şey hayatımda daha önce hiç böyle bir şey hissetmediğimdir. Çok üzgündüm ve üzüntünün ötesinde bir şey vardı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sadece saatlerce hıçkıra hıçkıra ağladığınızı biliyorum. Bu sırada Kenneth Branagh'ın Much Ado About Nothing filmi gösterime girdi. Reeves, Emma Thompson, Denzel Washington, Kate Beckinsale ve daha birçok ünlü ismin yer aldığı harika bir oyuncu kadrosuna katıldı. İlginç olan bu filmin çekimlerinin Küçük Buda'dan önce olması ve oyuncu Brian Blessed'in Keanu'ya temel meditasyonu öğretmesi, böylece Buda rolüne hazırlanmasına yardımcı olmasıydı. Film eleştirmenler tarafından oldukça beğenildi ve Rotten Tomatoes'ta en iyi Shakespeare uyarlamaları listesinde 11. sırada yer aldı. Ancak Keanu filmi kendi oyunculuk başarısızlıkları arasına ekledi. Performansı eleştirmenleri etkilemedi ve en kötü yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Ahududu ödülüne aday gösterildi. Ancak bu durum yeni rol tekliflerinin gelmesini hiç etkilemedi. Kısa süre sonra Gus Van Sant, oyuncuyu Even Cowgirls Get the Blues adlı yeni filminde rol almaya davet etti. Keanu konsepti tam olarak anlamamıştı ama muhtemelen River Phoenix ile geçmişteki çekimleri almak için teklifi kabul etti. Merhum oyuncuya ithaf edilen film maalesef My Own Private Idaho'nun başarısını tekrarlayamadı. Film gişede başarısız oldu ve eleştirmenler tarafından olumsuz karşılandı. Bir dizi başarısızlık 1994'te büyük bir başarıya dönüştü. Keanu'nun eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı film yayınlandı. Başlangıçta Keanu Hız Tuzağı filminde oynamayı reddetti. Ona göre senaryo Zor Ölüm filmine fazlasıyla benziyordu. Ancak stüdyo senaryonun son versiyonu için Joss Whedon'ı işe aldı. O, ana karakterin orijinal konseptini tamamen değiştirdi. Artık Jack umutsuz bir asi değil, insanlara yardım etmeye çalışan nazik, kibar bir polis memuruydu. Sonunda Keanu kabul etti. Keanu filmdeki rol arkadaşı Sandra Bullock'la hemen iyi anlaştı. Deneme çekimlerinde mükemmel görünüyorlardı. O dönemde Bullock yeni bir oyuncuydu ve Keanu rol arkadaşı için bir sorumluluk hissetti. Onu her konuda destekledi ve rolü üzerinde çalışmasına yardımcı oldu. Dahası Sandra Bullock, Ellen DeGeneres'e verdiği bir röportajda Keanu'ya aşık olduğunu itiraf etti. I think about how sweet Keanu Reeves was and how handsome he was. It was hard. It was really, it was hard for me to like really be serious. Like he would look at me and I'd be like, Bir süre sonra Ellen bu videoyu Keanu'ya gösterdi ve o da Sandra'yı sevdiğini söyledi. Bunu kibarlıktan mı söyledi yoksa gerçekten mi böyleydi? Kim bilir. Ama her halükarda ekrandaki kimyaları inkar etmek imkansız. Keanu Reeves'in bu rolü kabul etmesinin bir diğer nedeni ise John de Bont'un ona filmde bazı aksiyon sahnelerini kendisinin yapmasını teklif etmesiydi. Aşırı sporların hayranı olan Reeves böyle bir fırsatı reddedemezdi. Sonuç olarak Keanu o kadar heyecanlandı ki dublör kullanmadan sahnelerin %90'ını kendisi gerçekleştirdi. Çekimler için John de Bont, Keanu'nun saçını kısa kestirmesini sağladı. 20. yüzyıl Fox bunu öğrendiğinde filmin yapımı neredeyse erteleniyordu. Yapımcılar, izleyicilerin Reeves'i tanıyamayacağından korkarak dehşete düştüler. Ne yazık ki Hız Tuzağı'nın çekim süreci Keanu için River Phoenix'in kaybıyla gölgelendi. O dönemde oyuncu trajediyi öğrendi. Keanu'nun işini kolaylaştırmak için John de Bont, çekim programını değiştirerek daha hafif sahneler üzerinde çalışmasını sağladı. Reeves son derece sessizdi ve tüm boş zamanını yalnız başına karavanında geçirdi. Film gişede büyük bir hit oldu ve Keanu bu işten $1.2 milyon kazandı. Aksiyon filmi 20. yüzyılın en muhteşem 100 filmi listesine girdi. Keanu nihayet A listesine girdi. En yüksek ücret alan oyuncular listesine. Hız Tuzağı'nın başarısından sonra Fox stüdyosu bir devam filmi çekmek istedi. Ancak Reeves buna kesinlikle katılmayı reddetti. Bu hareket tam bir delilik gibi görünüyordu. Ancak daha sonra Reeves'in kararı doğru çıktı. 1997'de çıkan devam filmi gişede feci şekilde başarısız oldu. Üstelik en kötü devam filmi dalında Altın Ahududu ödülü aldı. Bu sırada Reeves bir cyberpunk filmi olan Johnny Mnemonics'te rol aldı. Keanu hikayenin yazarı William Gibson'ın büyük bir hayranıydı. Filmin senaryosu bu hikayeye dayanarak yazıldığından oyuncu başrolde oynamayı seve seve kabul etti. Projenin yönetmeni Robert Longo aslında ünlü bir sanatçıydı.
Mnemonic'ten önce sadece birkaç müzik klibi çekmişti. Üstelik bunu bir hobi olarak yapıyordu. Ama bir gün Gibson'ın hikayesini okudu ve yazara bu eseri filme uyarlamayı teklif etti. Gibson kabul etti ve gelecekteki filmin senaryosunu kendi yazmaya gönüllü oldu. Başlangıçta film, yapımcıların uzun süre fon bulamadığı bir psikolojik drama olarak tasarlanmıştı. Sonunda Sony Pictures ile anlaşabildiler, ancak kısa sürede pişman oldular. Film uzun süre geliştirme aşamasında kaldı. Bu süreçte Keanu Reeves bir Hollywood yıldızı olmayı başardı. Sony Pictures, küçük ve sanatsal, siyah-beyaz bir filmi büyük bir yazlık gişe filmine çevirmeye karar verdi. Hız Tuzağı'nın başarısını gördüğünde Robert Longo, nihai versiyonun yapmak istediğinin yalnızca %65'ini olduğunu itiraf etti. Yıllar içinde Johnny Mnemonic kült bir eser statüsü kazandı. Ancak film çıktığında yapım maliyetlerini bile karşılayamadı. Ayrıca Reeves'in oyunculuğu herkes tarafından beğenilmedi. 1996 yılında o rolüyle Altın Ahududdu'ya aday gösterildi. Ancak ne bu ne de filmin gişedeki başarısızlığı oyuncunun kariyerini etkiledi. Keanu'nun bir sonraki işi bir melodram olan A Walk in the Clouds oldu. Şimdi birçok izleyici tarafından seviliyor. Paradoksal bir şekilde Reeves bu filmdeki rolüyle en kötü erkek oyuncu dalında bir Altın Ahududu Anti ödülüne bir kez daha aday gösterildi. Aynı zamanda MTV Film Ödülleri'nde en arzu edilen erkek olarak da aday gösterildi. Eleştirmenler Chain Reaction'dan pek etkilenmedi. Bir yıl sonra vizyona giren film, yapımına harcanan paradan yalnızca 10 milyon dolar fazla kazandı. Filmin çekildiği koşullar göz önüne alındığında bu oldukça hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu. Oyuncular ve ekip, büyük göllerdeki rekor soğuk kış ve kötü hava koşulları nedeniyle zor zamanlar geçirdi. Ve tahmin edin Keanu bu kadar acıya rağmen yine hangi anti ödüle aday gösterildi? Aynı yıl suç komedisi Feeling Minnesota vizyona girdi. Yeni yetenek Cameron Diaz, Reeves'in partneriydi. Keanu'ya göre sette o kadar sık sigara içti ki sonunda gerçek hayatta sigaraya bağımlı hale geldi. Film selefleri gibi başarılı olamadı. Reeves o dönemde tiyatro sahnesinde çok daha şanslıydı. 1995 yılında Winnipeg'deki Manitoba Tiyatro Merkezi'nde Prens Hamlet rolünü oynadı. Oyunculuğu için eleştiriler mükemmeldi. Eleştirmenlere göre Reeves Prens'in karakterini taze, canlı ve hatta spontane bir şekilde yansıtmayı başardı. Yine de Keanu Reeves'in sinema alanında kendini tükettiği ve ondan yeni, başarılı filmler beklemenin pek de mantıklı olmadığı düşünülmeye başlandı. Ancak onu çabuk gözden çıkardılar. Bir sonraki projede çalışmak Keanu için kolay olmadı ancak canlandırdığı rol kariyerinin en iyi performanslarından biri olarak kabul ediliyor. Tabii ki kült klasik Şeytanın Avukatı'ndaki Kevin Lomax'tan bahsediyoruz. Başlangıçta film, gözlerden şimşekler fışkıran, patlamalarla dolu devasa bir epik yapım olarak tasarlanmıştı. Ancak ciddi oyuncular böyle bir projede yer almayı reddetti, Al Pacino da dahil. Senaryo defalarca yeniden yazıldı ve konsept tamamen değiştirildi. Başrolde düşünülen isimler başlangıçta Brad Pitt, John Cusack ve Edward Norton'du. Ancak hepsi başka projeler lehine teklifi geri çevirdi. Sonunda yapımcılar Keanu'ya yöneldi. Reeves böyle ilginç bir projede çalışma fırsatına çok sevindi ve Al Pacino'nun filmde yer alabileceğini öğrendiğinde büyük aktörün talep ettiği ücreti karşılayabilmeleri için kendi ücretinden feragat etmeye razı oldu. Senaryonun yeni versiyonu Al Pacino'yu gerçekten memnun etti ve 5 kez reddettikten sonra sonunda yapımcılara evet dedi. Al Pacino, Keanu'nun kendi ücretinden bir kısmını ona bıraktığını öğrenince aynı miktarı hayır kurumlarına bağışladı. Kötü niyetli söylentilere göre Pacino Reeves'in oyunculuk seviyesini pek beğenmemişti. Keanu, Pacino'nun zaman zaman sınırlarını test ettiğini düşündüğünü söyledi. Her sahneyi farklı bir şekilde oynuyordu, sanki partnerinin doğaçlama yapıp karakterine yeni bir şey katıp katamayacağını anlamak istiyormuş gibi. Ancak yönetmene göre oyuncular birbirleriyle yarışmaktan çok birbirlerini destekliyordu. Those were some good days, and it's such a wonderful performance from Mr. Pacino. Who you carrying those bricks for, Kevin? God? Rolüne hazırlanırken. Oyuncu, New York'ta birçok avukatla vakit geçirdi. Ayrıca birçok makale ve ünlü davalarla ilgili yazılar okudu. Şimdi kült klasik olarak kabul edilen film, başta eleştirmenlerden övgü almadı. Eleştirmenler filmi parlak olmaktan çok ilginç buldu ve Rotten Tomatoes sitesi filme %63 onay puanı verdi. Ancak yine de Şeytanın Avukatı en iyi korku filmi dalında Saturn ödülü kazandı. Filmin çıkışından sonra medya Keanu ve Charlize Theron arasında olası bir aşk dedikodusunu konuşmaya başladı. Oyuncular sık sık birlikte görünüyordu. Ancak aslında sadece iyi arkadaştılar. Keanu Reeves'in özel hayatı her zaman iyi korunan bir sırdı. Uzun süre birçok kişi onun eşcinsel olduğuna inanıyordu. Ünlü medya patronu David Geffen ile bir ilişkisi olduğu söyleniyordu. Ancak bu söylentiler doğrulanmadı. Oyuncu milyonlar kazansa da hala otellerde yaşamaya devam etti.
Kendi evini satın almanın bir anlamı olmadığını düşünüyordu. Reeves kazandığı paranın büyük bir kısmını hayır işlerine harcadı ve aynı zamanda annesine ve kız kardeşlerine yardım etti. Çok para biriktirdi, motosikletler hariç. Keanu hala hızı ve riski seviyor. Ve tabii ki kazalar yaptı. Eski sakatlıkları onu çok ilginç ve fiziksel olarak zorlu bir projeye katılma fırsatından neredeyse mahrum bıraktı. Hazırlık sırasında Keanu boynunda bir ağrı hissetti. Test, boyun omurlarında bir kayma olduğunu ve bunun yakında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösterdi. Acil bir ameliyat olması gerekiyordu. Ancak neyse ki Reeves, proje yapımcılarını durumunu anlamaları ve onu kovmamaları konusunda ikna etmeyi başardı. Omurga ameliyatından bir ay sonra Reeves kaderini belirleyecek bir film için hazırlanmaya gitti. Neredeyse bilinmeyen yönetmenler Larry ve Andy Wachowski'nin filminin izleyicileri çekmesi için. O dönemde Warner Brothers stüdyosu o rolü için Brad Pitt gibi büyük bir yıldız almayı planlıyordu. Ewan McGregor, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio ve daha birçok isim düşünüldü. Ama hepsi çeşitli nedenlerle reddetti. Örneğin DiCaprio çok fazla özel efektin oyunculuğunu öldüreceğinden korktu ve Nicolas Cage Avustralya'da çekim yapmak istemedi. Uzun bir süre boyunca ana aday Will Smith'ti. Ancak o dönemde kendini bu kadar ciddi bir rol için yeterince olgun bir oyuncu olarak görmediğinden projeyi reddetti. Oysa Will senaryoya bayılmış ve bunun harika bir proje olacağından emin olmuştu. İşte bu rol Keanu'nun doğduğu roldü. Filmi izlediğimde yaptığı seçimleri görüyorum. O kadar çok sahne var ki ben olsam mahvederdim diye düşünüyorum. Sonrasında seçim Johnny Depp ve Keanu Reeves arasında kaldı. Keanu, senaryoyu okuduktan sonra filme en büyük ilgiyi gösterdi ve seçmelerde kendini müthiş bir şekilde kanıtladı. Matrix'i neden seçtim? Her şeyden önce senaryo yüzünden, karakterlerin nasıl konuştuğu ve ne söyledikleri yüzünden. Hem diyalogları hem de fikri genel olarak çok beğendim. Resmen büyülenmiştim. Keanu bilim kurgu ve felsefeyle ilgileniyordu ve Wachowski kardeşlerin isteğiyle Kevin Kelly'nin Out of Control adlı kitabını okudu. Çekimlerden önce bilim insanı Dylan Evans'ın evrimsel psikoloji üzerine çalışmaları ve Baudrillard'ın Simülakırlar ve Simülasyon adlı deneme koleksiyonunu inceledi. Wachowskiler senaryonun en azından bir kısmında Keanu ile aynı frekansta olduklarını fark ettiler ve oyuncu aylar süren eğitime razı olduğunda nihayet o kişiyi bulduklarını anladılar. Oyuncuların hızla dövüşmeyi, taklalar atmayı ve neredeyse duvarlarda koşmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Bu yüzden başrol oyuncuları sete çıkmadan önce 5 aydan fazla süre boyunca her gün antrenman yaparak dövüş sanatlarındaki hareketlerini mükemmelleştirdiler. Bunun birkaç hafta süreceğini sanmıştık. Yanılmışız. Hareketleri otomatiğe dökmek ve inandırıcı kılmak için binlerce kez tekrar etmeniz gerekiyor. Çok zordu ama aynı zamanda inanılmaz derecede ilginçti. Uzun ikna çabalarından sonra ünlü Çinli aksiyon filmi yönetmeni Yuen Woo-ping oyunculara dövüşmeyi öğretmeye razı oldu. Onun rehberliğinde oyuncular yalnızca kung fu değil, aynı zamanda wire fu denilen tekniği de öğrenmek zorundaydılar. Bu bir çeşit kung fu. Ancak oyuncular karmaşık hareketleri daha kolay yapabilmeleri için özel kablolarla havaya kaldırılıyordu. Her oyuncuya kişisel bir Çinli antrenör atandı ve Keanu'nun mentoru İngilizce bile konuşmuyordu. Sonuç tüm beklentileri aştı. Dublör yok, stuntman yok. Senaryoyu basitleştirmek gibi hileli tekniklere gerek yoktu. Oyuncular sanki hayatları boyunca dövüş eğitimi almış gibi dövüşüyorlardı. I know Kung Fu. Show me. Hazırlık süreci zaten başlı başına yorucuydu. Ancak Keanu için diğerlerinden daha da zordu. Çünkü oyuncu eski sakatlığından yeni iyileşiyordu. Film ekibi Mart 1998'de Sydney'e geldi. Herkesin morali yerindeydi. Ancak aniden yeni bir problem ortaya çıktı. Reeves'e omurgasının kaynamadığını bildirdiler. Oyuncu bir süre dövüş sahnelerine katılamadı ve çekim programı önce daha basit sahnelerin çekilip aksiyon sahnelerinin sonraya bırakılacağı şekilde değiştirildi. En zorlu sahnelerden biri Morpheus ve Neo'nun eğitim düellosu yaptığı sahneydi. Lawrence Fishburne ve Keanu Reeves bu dövüş sahnesini çekimlerden önce bir ay boyunca prova etti. Oyuncular hareketleri artık senkronize bir şekilde yapıyor ve nerede nasıl doğaçlama yapacaklarını biliyorlardı. Ama yine de sahneyi çekmek çok zordu. Fake fights are fun. Yuen Woo-ping, Keanu Reeves'in her şeyi mükemmelleştirme isteğini büyük bir övgüyle karşıladı. Oyuncu, önceki sahneleri çekerken de her şeyi kusursuz yapmak istiyordu. Ancak burada azmi zirveye ulaştı. Sakatlığı yüzünden üçlü tekmeyi düzgün prova edemedi ve hareketlerinde hata yaptı tekrar. Ama çekimleri durdurmak istemedi. Sonunda bu hareketi çekmek için tam 21 tekrar yapıldı. Bu kendine işkenceyi izlerken tüylerim diken diken oldu. Bunu sette izlemek gerçekten acı vericiydi. Herkes Reeves'in savaşa nasıl koştuğuna, ahlaki ve fiziksel yorgunluğu unuttuğuna hayran kaldı. Boynu ağrımasına rağmen oyuncuların dinlenmesi gereken hafta sonlarında ders çalışıyordu.
Ancak en zor kısım Neo ile Ajan Smith arasındaki metro düellosunun sahnesiydi. Tüm katılımcılar bunun hayatlarında çektikleri en zor sahne olduğunu hatırlıyor. Sadece dövüşmek değil, aynı zamanda akrobatik hareketleri yapmak için kullanılan destek kablolarını aktif olarak kullanmak da gerekiyordu. Dövüş koreografisi her zamankinden daha iyi çalışılmıştı. Ancak durumu zorlaştıran şey burada dublörlerin olmamasıydı. Tüm işi Keanu Reeves ve Hugo Weaving kendileri yaptı. İstenilen sonucu elde etmek için çok sayıda tekrar yapıldı ve sonuç olarak tüm bölüm planlanandan 10 gün daha uzun sürdü. Çalışmanın sonunda herkes tamamen tükenmişti. Rol için verilen fedakarlıklar burada bitmedi. Neo'nun Matrix'ten kurtuluşunun son sahnesi çekildi. Bu, onun ilk kez şeffaf bir sıvıyla dolu kapsülde uyandığı sahneydi. Bu sahne için oyuncu saçlarını ve kaşlarını tamamen kazıttı ve çekimlerden sonra süreci geciktirmeden rahatça uzatabilecekti. Zorlu çekimlere rağmen oyuncular filmde çalışmayı güzel anılarla hatırlıyor. Bu tüm kariyerim boyunca yer aldığım en iyi film. Çekim ortamı inanılmazdı. Sete gelen en iyi arkadaşlardan oluşan harika bir ekiptik ve birlikte geçirdiğimiz her saniyeden keyif aldık. En başından beri bunun harika bir film olacağına inanan herkesle birlikte yaşadığımız tüm güzel anılar, büyük ya da küçük, bizim için çok anlamlıydı. Matrix 31 Mart 1999'da ABD'de vizyona girdi. Ne yapımcılar, ne oyuncular, ne de ekipten herhangi biri filmin bu kadar iyi olabileceğini tahmin ediyordu. Uzun süredir film çekimlerinde yer alan ve şöhretin ne olduğunu bilen Reeves bile bir filme ve karakterlerine bu kadar bağlanabileceğini hiç düşünmemişti. İnsanların Matrix'e 3 ya da 10 kez gitmesine şaşırmıştı. E-posta kutusu ise mektuplarla dolup taşıyordu. Sonra bir de gelip size insanların filmdeki karakterler gibi giyinmeye başladığını söylüyorlar. Dürüst olmak gerekirse bunu hiç beklemiyordum. Yapımcılar Premiere'den 2 yıl sonra devam filmini çekmeye başladılar. Ancak bunun hakkında Keanu'nun biyografisinin 2. bölümünde konuşacağız. 2. bölümün ne kadar erken çıkacağına bağlı. Bu yüzden beğenmeyi ve bildirimleri takip etmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. Yıldızların yolculuğundan hepinize sevgiler. Hoşça kal.